Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde ana renk olarak kahve tonlarında bir ip kullandım. Desenlerim içinde turuncu, krem ve sarı olmak üzere 3 farklı rengim var. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimizi de gösteriyorum. İşte model bu şekilde. Çok şık, çok güzel, kolay bir model oldu. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler olabilir. Patiğin boyutunu şu arka roşalarını benden daha fazla ya da daha eksik yaparak değiştirebilirsiniz. Başlangıç sayıları, model sayıları tamamen aynı oluyor. Zaten örerken sizlere hatırlatmaları ve mezura ile ölçümleri de göstereceğim. Hanımlar, ben sadece patiğimin şu kenar bölümlerinde 2 tane yedek şiş kullandım. Bu bölümler misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir. Ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için yedek şiş tercih ettim. Patiğimize hemen başlayalım. Burun kısmından hanımlar 9 ilmek atarak başlayacağız. Şöyle 9 adet ilmeğimizi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bir ilmek daha attım. 9. Hemen şu ucuna bir düğüm atacağım öncelikle. Kenarına. Bu bölümde haroşa örgü yapacağız hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artırmalarımıza başlayacağız ön yüzde. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya bir ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Hemen buraya tekrardan bir ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal ördüm. Böylece hanımlar 11 ilmeğimiz oldu. Geri döndük. Arka yüzde artırma yok. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılacak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrardan hanımlar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. İlmek attım buraya. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine artırma yok. İlmeklerimizi haroşa örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artırmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördükten hemen sonra artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Böylece 15 ilmeğimiz oldu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri normal öreceğiz. Ön yüzde yine artırmalarımıza devam edeceğiz. Hanımlar, bu modelimizde toplamda 25 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapacağız. Bu şekilde artırmalarımızı tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 25 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. En son arka yüzde 25 ilmeğimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimize başlayacağız. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor hanımlar. Gayet kolay bir model. İlk modelim için sarı ipimi aldım. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelde birinci sıramız. Bu ilk sıramızda hanımlar hemen ilk 2 ilmeğimi ördüm. Sarı ipimin ucunu düğümleyeceğim. Bu şekilde. Bu ilk sırada
İlmeklerimizin tamamını ön yüzde düz olarak örüyorum. Modelde ön yüzde birinci sıramız. Hepsini düz örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde modelde ikinci sıra. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci sıramızda da ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz hanımlar. Ön yüzde birinci sırada düz ördük. Arka yüzde ikinci sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzde modelde üçüncü sıra. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde hepsini düz örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde dördüncü sıramız. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra dördüncü sırada arka yüzde ilmekleri ters olarak örüyoruz. Birinci sırada düz, ikinci sırada ters, üçüncü sırada düz, dördüncü sırada tekrar ters ilmeklerimizi ördük. Modelimizin ilk 4 sırası bu şekildeydi hanımlar. Bu aşamada ön yüzle renk geçiş yapacağım için ipimi aradan kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Ön yüzde modelde 5. sıramız. Model kurulumunu bu sıramızda yapacağız. Tekrar kahve ipimi elime aldım hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle. İlk 4 ilmeğimi kahve ipimle düz örüyorum. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Şu 2, 3 ve 4. İlk 4 ilmeğimi ördükten sonra bakın öndeki ilmeği açarak gideceğim. Bakın söküyorum. Bir kere söktüm. 2 kere, 3 kere ve bakın zemin kahve ilmeğe gelene kadar 4 kere söküyorum. Bakın. Şimdi bu ipler şu 4 tane bakın ip var burada sarı ip. Onların altından da yine ilmeği şöyle geçirerek bu kahve ilmeğimi iplerin de altından geçirerek şöyle örüyorum. Bu şekilde. Şimdi 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar öndeki ilmeğimi söküyorum. Bakın alttaki kahve ilmeğime gelene kadar sarı ilmeklerimi şöyle açıyorum hanımlar. Şöyle bakın alttaki kahve ilmeğe gelene kadar açtım. Sonra bakın bu iplerin de şöyle arkasına şöyle şişimi takarak bu iplerimi ilmeklerimin hepsini bak alttaki kahve ilmeğimi kahve ipimle örüyorum. Yine 3 ilmek düz öreceğim. Her 3 ilmekte bir aynı sökme işlemini yapıyoruz hanımlar. Öndeki 3 ilmeğimi söküyorum. Şöyle öndeki ilmeğimi söküyorum. Şöyle alt kahve zemine inene kadar bakın kahve ilmeğime ulaştım. Şöyle alttan girerek bu kahve ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki şu ilmeğimi yine söküyorum. Alttaki kahve ilmeğe gelene kadar zemin ilmeğe. Bakın kahveye gelene kadar söktüm. Alttan girerek bu kahve ilmeğimi şöyle örüyorum. Yine yanına 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeği söküyorum. Alt kahveye gelene kadar. Bakın kahve ilmeğime geldim. Bu ilmeğimi şöyle düz ördüm. Son 4 ilmeğim kaldı. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi arka yüzde modelimizde 6. ve sonuncu sıramız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu 6. sıramızda ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Ön yüze böylece haroşa düşüyor. Böylece ilk modelimizi tamamladık hanımlar. Her bir model aynı şekilde devam edecek fakat kaydırmalı bir model. İkinci modele geçtiğimizde kaydırmaları nasıl yapacağımızı da anlatacağım. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipimi kendime doğru aldım. Kenardaki ilmeğimi örmüyorum. Evet hanımlar, ilk modeli yaptık. Şimdi ikinci model için ben turuncu ipimi kullandım. Sizler rengarenk de yapabilirsiniz. Ya da sade iki renkli de yapabilirsiniz.
Tamamen size kalmış. Sarı ipimi kesmiyorum hanımlar. Burada beklesin. Bir sonraki modelde tekrar sarı ipimi ikinci kez kullanacağım. Şimdi ikinci modele geçtik hanımlar. Modelde birinci sıramız. İlk modelimizde olduğu gibi yine hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu tekrar düğümleyeceğim. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sökülmesin. Şöyle. Şimdi modelde birinci sıramız hanımlar. Bu birinci sıramızda ilk modelde olduğu gibi ilmeklerimizin tamamını hanımlar bu şekilde sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Modelimizde ikinci sıramız. Bu sıramızda da yine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra 3. sıramızda da yine ilmeklerimizin hepsini düz örelim gelelim hanımlar. Evet, 3. sıramı da tamamladım. Geri döndüm. Arka yüzde 4. sıra. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine arka yüzde 4. sırada ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde yine renk geçişi yapacağız hanımlar. Ön yüzde 5. sırada sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi geri dönüyorum. 5. sıramızda yine kahve ipimi alıyorum. Şöyle bakın, kahve ipimi alırken de sarıyı atlatarak yaklaştırdım. Şimdi ilk modelimizi yaparken 4 ilmek kenara ördükten sonra alttan ilmek sökmüştük. İkinci modeli yaparken 2 ilmek öreceğiz hanımlar. Sonra sökme işlemini yapacağız. Bakın, 2 ilmek örüyorum. Öndeki ilmeğimi sökeceğim. Alt kahve ilmeğe gelene kadar 4 ilmek söküyorum. Şu 3, şu 4. Bakın, kahve ilmeğime ulaştım. Şöyle alttan girerek bu kahve ilmeğimi düz örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi model aralarına yine 3 ilmek örüyoruz. Tekrar bu öndeki ilmeğimi sökeceğim. Alttaki kahve ilmeğime ulaşana kadar. Şöyle bakın, kahve ilmeğime kadar geldim. Şöyle alttan girerek bunu düz örüyorum. Yanına 3 ilmek düz ördüm. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğimi söküyorum hanımlar. Kahve ilmeğime ulaşana kadar. Bakın, kahve ilmeğime geldim. Şöyle alttan girerek bunun tamamını bu şekilde örüyorum. Yanında 3 ilmek düzüm var. Tekrar öndeki ilmeğimi açıyorum şöyle. Zemin ilmek, yani kahve ilmeğe ulaşana kadar açtım. Şöyle alttan ipleri de alarak bu kahve ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Yanında 3 ilmek düz var. Bakın hanımlar. Devam ediyorum. Yine bu öndeki ilmeğimi söküyorum. Bakın, altta kahve ilmeğime ulaştım. Alttan girerek bu kahve ilmeğimi örüyorum. Yanında 3 ilmek düzüm var. Tekrar son kez burada ilmeklerimi açıyorum. Kahve ilmeğime ulaştım. Bu kahve ilmeğimi şöyle alttan girerek normal düz örüyorum. Kalan son 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde modelde 6. ve sonuncu sıramız. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra hanımlar arka yüzde ilmeklerin tamamını bu şekilde düz örüyoruz. İkinci modelimizi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz hanımlar. Gayet yapması kolay, zevkli bir model, gösterişli bir model. Ön yüzde yine renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmedim. İşte ilk 2 modelimizi bakın bu şekilde yaptık. Bakın, model üzerinde de göstereyim. Aynı şekilde bu şekilde modeli oluşturduk. Şimdi 3. modeli geçeceğiz hanımlar. Kaydırmalı bir model demiştim. İlk modeli, sarı modeli örerken kenara 4 ilmek örerek model kurulumu yaptık. İkinci modelde 2 ilmek ördük. 3. modelde tekrar 4 ilmek örerek modelimizi yerleştireceğiz. Birlikte 3. modeli de yapalım hanımlar, dilerseniz kafanız karışmasın, iyice anlaşılsın. Bakın, 3. modele geçiyoruz. Yine model aynı. Modelde 1. sıramız, bu defa kalem ipimi kullanıyorum. Dediğim gibi sizler dilediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. Hemen yine ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimi de düğümlüyorum buraya. Şimdi modelde 1. sıramız.
Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sıramız aynı şekilde örülüyor. Beşinci sırada model kurulumu yaparken kaydırma işlemini yapıyoruz. Şimdi ön yüzde birinci sırada ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Ön yüzde ilmeklerimizi düz ördük, geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra arka yüzdede ilmeklerimizi bu ikinci sırada ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 3. sıradayım. Bu sıramızda da yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. 3. sıramızı tamamladım. Geri döndüm. Arka yüzde 4. sıramız. Kenar ilmeğimizden sonra bu sıramızda da ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. İlmeklerimizi ters ördüm hanımlar. Renk geçişi yapacağım için ön yüzde sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi alttan şöyle kahve ipimi alacağım. Şöyle diğer ipler arkada uzun kalmasın diye kahvenin üzerinden atlattım. Modelde 5. sıramız. Hanımlar, ilk modelde yaptığımız işlemi yapacağız. Modelin birinde 4 ilmek örüp şekil verirken bir sonraki modelde 2 ilmek vereceğiz. En son turuncuda 2 ilmek örmüştük. Kremde 4 ilmek öreceğim kenara. Şu birinci ilmeğim, 2, 3 ve 4. Öndeki ilmeklerimi açıyorum hanımlar. Şu taban kahve ilmeğe gelene kadar. Şöyle. Bakın kahve ilmeğime geldim. Alttan alarak bu kahve ilmeğimi örüyorum. Yanında 3 ilmek düz. Tekrardan 3 ilmekten sonra öndeki krem ilmeğimi söküyorum. Kahve ilmeğe gelene kadar 4 ilmek söküyoruz yani. Şöyle alttan ipleri de krem iplerinde altından girerek kahve ilmeğimi örüyorum. Yine 3 ilmek düz. Tekrar öndeki ilmeğimi söküyorum. Şöyle kahve ilmeğime ulaştım. Alttan girerek bu ilmeğimi örüyorum. Yanında 3 ilmek düzüm var. 1, 2, 3. Tekrar sıradaki ilmeğimi açıyorum. Böyle alttan zemin kahve ilmeğe gelene kadar şöyle bu ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek öreceğim yanına. Sıradaki ilmeğim hanımlar, yine şöyle açıyorum ilmeğimi. Alttan girdim. Bu ilmeğimi örüyorum, kahve ilmeğimi. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor hanımlar. Bu şekilde. 5. sıramızı tamamladık. Krem modeli de şekillendirdik. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde 6. ve sonuncu sırada kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Ön yüze haroşa düşüyor böylece. 3. modelimizi de tamamladık hanımlar. Ön yüzde 4. modelimize geçeceğiz. 4. modelde de yine aynı ipleri sırayla kullanacağım ben. Dilerseniz elinizdeki artık ipleri kullanmak adına rengarenk de yapabilirsiniz. Yine ön yüzde renk geçişi yapacağım için sonuncu ilmeğimi örmedim. Evet, sırayla hanımlar 4. modele başlayacağız. 4. modeli de 2. modeliyle aynı şekilde yapacağız. Sırasıyla model kurulumu bu şekilde gerçekleşecek. Hanımlar, ben bu patiğime toplamda şöyle 6 tane model yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 model yeterli geldi. Şimdi hep birlikte buraya patiğimizin ön bölümüne bu ilk 3 modeli yaptığımız gibi aynı şekilde 3 model daha yapalım. Yani toplam 6 model yapalım. Gelelim hanımlar, sonrasında beraber devam edeceğiz modelimize. Evet hanımlar, bu bölüme toplamda 6 tane modelimi yaptım geldim. Bu diğer model yaptığım iplerimi de kestim. Uçlarını arkaya gizledim düğümleyip. Şimdi en son 6. modelimizin 6. ve sonuncu sırasını yaptık. Şimdi hanımlar, buraya ana renk ipimiz kahve ile bir diş haroşa öreceğiz. Bu şekilde ilmekleri ön yüzde düz, tekrar arka yüzde de aynı şekilde düz, yani bir diş haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde tekrar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz, yani haroşa öreceğim. Artık modelin devamında tamamen haroşa örgü yapacağız. Ön yüzde ilmekleri öreceğiz. Arka yüzde bilek kesimini yapacağız hanımlar. Düz örgü olduğu için hızlıca burayı geçiyorum.
Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde. Öncelikle kenar ilmeğim ile birlikte toplam 9 adet ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenara 9 ilmek ördüm. Ortada 7 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek kestim. 9 ilmek ördüm. Ortaya 7 kestim. Burada da 3, 6, 9 ilmek kaldı. Bu ilk ilmeği aldıktan sonra kalan ilmeklerimizi örüyorum. Kalan 9 ilmeğimi. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Burada önce patiğimizin şu sağ kenarını yapacağız. Sol taraftaki 9 ilmek burada beklesin. Hanımlar bakın şurada 1, 2, 3 tane kahve haroşamız var. Bu 3 haroşadan hariç bu 9 ilmek ile buraya 4 diş haroşa öreceğiz. 4 diş haroşa. O ilk 3 haroşayı saymıyoruz. Onun haricinde 4 diş haroşa örüyoruz. Bakın 9 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra 9 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Bakın burada 9 ilmek ile bir diş haroşa ördük hanımlar. Burada toplam 4 diş haroşa olacak. İlkini ördük. 3 diş haroşa daha örelim gelelim. Evet hanımlar. Buraya 9 ilmek ile 4 diş haroşamı ördüm. Bakın şu ilk 3'ü kapatıyorum. 4 diş haroşa oldu. Şimdi artırmalar yapacağız bilek kenarından. Bu bölümde son bir ilmek kalana kadar bilek kenarına kadar ön yüzdeyim örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek artırdık. 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde artırma yapmıyorum. İlmeklerimi normal haroşa örüyorum. Artırmayı sadece ön yüzde bilek kenarından yapıyoruz. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. En son ördüğüm ilmeğin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine artırma yok. İlmeklerimiz haroşa. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. En son ördüğüm ilmeğimin ön kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de şöyle örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. 12 ilmek oldu. 5, 10, 12. Geri dönüyorum. Tekrar arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Kenardaki ilmek sayılarımız böylece artıyor. Yeniden geri döndüm. Ön yüzdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar arka yüzde ilmeklerimi haroşa örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yeniden son bir ilmek kalana kadar örüyorum. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kenardaki ilmeğimi de yine düz örüyorum. 14 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde 14 ilmeğimiz artırma yapmadan normal örülüyor haroşa olarak. 15 olana kadar artıracağız hanımlar. Şimdi ön yüzdeyi son kez artırmamızı yapacağız. Kenardaki ilmeğimi aldıktan sonra yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez artırmamı yapacağım. Bakın öndeki ilmeğimi şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Bakın burada 5,
10, 15 ilmek oldu. Artık artırma yapmayacağız. 15 ilmek ile örmeye devam edeceğiz hanımlar. Ben buraya toplamda şu kenardaki bütün modelden sonraki ilk haroşaları da şöyle saydığımızda ben buraya toplamda 17 sıra haroşa ördüm. Şimdi hemen 17 sıra haroşamızı buraya tamamlayacağım. Geleceğim. Sonra sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Ayak numaranıza göre bu şekilde ayarlayacaksınız. Hemen ben 17 sıra haroşamı örüp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, şuradan itibaren buraya 17 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Bakın bu haroşa örgü esnek bir yapıya sahip. Hiç esnetmeden, açmadan olduğu gibi ölçüyorum hanımlar. Şöyle burun kısmına sıfırladım. Şöyle başlangıç yerine. Burasını ben 16,5 santim olarak örmüşüm. Bakın 16,5 santim. 40-41 numara yapacaksanız burayı 17,5 santime kadar uzatın. Artık kaç sıra haroşa olacaksa. 35-36 numara yapacağım diyorsanız da 15,5 santim olarak örebilirsiniz hanımlar. Ölçüyü buna göre ayarlayın. Bu yanlardaki haroşa sayısı da buna göre değişir. Yani ben 17 sıra yaptım. Belki siz benden birkaç sıra haroşa fazla ya da birkaç sıra haroşa eksik yapabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Ön yüzdeyim. Bu 15 ilmeğimi kesiyorum. Patiğimizin sağ kenarını böylece tamamladık. Biraz gevşek bir kesim yapıyorum. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü örerken bu kesim yaptığımız V şeklinde kenar ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkartacağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek için gevşek kesimi yapmamızda fayda var. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Hemen şuraya 2 tane de zincir atıyorum. Sökülmesin burası diye. İpimizi kesiyorum artık. Şimdi sol kenardan başlayacağız hanımlar. Sol kenara başlayacağız. Bu iç taraftan ön yüzden başlıyoruz. Burada da 9 ilmek vardı. Öncelikle bu 9 ilmeğimi öreceğim. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde yapılacak. Artırmalar bilek tarafından oluyor. Hemen ipimi buraya düğümlüyorum yine. İlmeklerimi örüyorum hanımlar. Şu ipin ucunu gizleyerek götürüyorum. Evet 9 ilmeğimi ön yüzde ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde de yine 9 ilmeğimi örüyorum haroşa olarak. 9 ilmek ile bir diş haroşa örmüş olduk. Bu bölümde şu ilk 3'ü saymıyoruz. Bakın burada bir diş haroşa oldu. Toplam yine 4 diş haroşa olacak. Sağ kenarda olduğu gibi. Buraya 3 diş haroşa daha örelim gelelim. Evet 9 ilmek ile 4 diş haroşamı ördüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Burada da artırmaları yapacağız. Bu sağ kenarda bilek kenarından yapmıştık. Burada da bilek kenarından yapacağız. Bu sol kenarda kenar ilmeğimizi aldıktan hemen sonra öndeki ilmeğimin şu haroşa kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi normal düz ördüm. Kalan ilmeklerimi örüyorum. İlk artırmamızı yaptık. 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arkada artırma yapmayacağım. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Tekrar kenar ilmeğini aldıktan sonra öndeki ilmeğimin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Böylece 11 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde yine 11 ilmeğimi haroşa örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artırmaya devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki haroşa kısma girerek buradan aldığım ilmeği de ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Şimdi de 12 ilmek oldu. Geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine kenar ilmeğinden sonra artırmayı yapacağız. Ta ki 15 ilmek olana kadar sağ kenarda olduğu gibi. 15 ilmek olduktan sonra artırma yapmayacağız. 15 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarda aynı şekil yapılıyor. Ben buraya 17 diş haroşa yapmıştım şu başlangıçtan itibaren. Buraya da aynı sayıda yapacağım. Sizler buraya kaç sıra yaptıysanız aynı sayıda bu sol kenarı da tamamlayın. Gelin hanımlar, sonrasında beraber devam edeceğiz.
Evet hanımlar, 17 sıra haroşamı buraya ördüm geldim. Ön yüzdeyim ve buradaki ilmeklerimi de kesiyorum. Artık patiğimizin bu üst kenar bölümlerini tamamlamış oluyoruz. Yine bu bölümde de şöyle ikişer ikişer toplayarak gevşek bir kesim yapacağım. Kesimimi yapamadım. Ne oldu böyle? Şöyle. Dediğim gibi bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden topuk bölümünü yaparken ilmekler çıkaracağız. Bu nedenle gevşek kesim yapalım. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Evet, şimdi patiğimizin kenar bölümlerini yapacağım. Videonun başında dediğim gibi bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Ben şöyle yedek şişlerimi kullanarak kenarımızı yapacağım. Yani şu bölümü. Hemen bu ilmeğimi şişime taktım. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum bu şekilde. Şöyle ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Bu şekilde şu burun kısmına yani başlangıç yerimize gelene kadar ilmek çıkaracağız. Bu bölümde bakın renkli bölümlerde 2 krem, 1 kahve, 2 turuncu, 1 kahve. Buralarda yine gördüğümüz şekilde aynı ilmekleri çıkaracağız. Şu burun kısmına gelene kadar buradan buraya ben 43 ilmek çıkarttım. Sizler kenar haroşalarını fazla yaptıysanız ilmek sayınız fazla olacaktır. Kenar haroşa sayılarınız azsa benden eksik olacaktır ilmekleriniz hanımlar. Bu doğal olarak patiğin boyutuna göre değişiklik gösterir. Şimdi burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Burun kısmına kadar 43 ilmek çıkarttım. Şimdi burun kısmına geldik. Patiğimize 9 ilmek olarak başlamıştık. Başladığımız yerden tekrar 9 ilmek çıkaracağız. Şu kenarı düğümlediğim için burası biraz sıkı. Bu nedenle buradan tığ yardımıyla şöyle ilmeğimi çıkaracağım. Şu birinci ilmeğim, bunu da bir diğer şişime takıyorum. Şöyle. Yine başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. 2 oldu. Şu başlangıç ipimizin ucunda gizleyerek götürelim hanımlar. Şöyle. Şu üçüncü ilmeğim. Böyle ipi atlatarak götürüyorum. Şu dördüncü. 5. 6. 7. 8. Ve son kenara girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. 9. 9 ilmek burundan çıkarttık hanımlar. Bir diğer şişime diğer kenardan ilmek çıkaracağım şimdi de. Yine kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimi çıkartacağım. 2 ilmek oldu. Şöyle devam ediyorum. 3, 4, 5. Bu şekilde karşı tarafa ben 43 ilmek çıkartmıştım. Burada da yine şu son kenara gelene kadar 43 adet ilmeğimi çıkaracağım. Kenarlardaki ilmek sayıları eşit olacak. Şimdi sizler bu kenara kaç ilmek çıkarttıysanız diğer kenara da aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın. Sonra buluşalım. Buradan da 43 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Haroşaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın buraya ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Bu şekilde önce bu ilk şişimizi, sonra burun, sonra da diğer şişteki ilmekleri diğer uca kadar haroşa örelim gelelim. Evet, diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın kenarımızda bir diş haroşamız oluştu. Buralara haroşa örmeye devam edeceğiz hanımlar. Bu uçtan diğer uca ilmekleri öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Bir diş haroşa daha olacak. Aynı işleme devam edeceğiz. 3 diş. Aynı işleme devam edeceğiz. 4 diş. Şu bölümde toplamda 4 diş. 4 sıra haroşa olana kadar bu kenar bölümümüzü öreceğiz hanımlar. Şimdi bu kenar bölümü tamamlayalım gelelim. Ardından tabanımıza başlayalım. Evet hanımlar, bu kenar bölümde bakın 4 diş haroşam olana kadar bu bölümü ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz. Öncelikle bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi normal örüyoruz. Bu şekilde. Hanımlar, bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi bu şekilde şu burun kısmına kadar örelim gelelim. Burun kısmına kadar ördüm hanımlar. Şimdi burunda 9 ilmeğimiz var tam orta kısımda. Bu 9 ilmeğimizi de öreceğim.
9. ilmeğimi de ördüm. Tabanımız 15 ilmek olacak. 15 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. 9 ilmeğimi örmüştüm. Bu şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipimiz hep karşı tarafta olacak. İlk ilmeğimizi örmeden alacağız. Şimdi buradaki 10 ilmeğimi öreceğim. Şu 10. ilmeğim. Şimdi de diğer şişimden bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. Bu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimizi öreceğim. Şu 12. ilmeğim. Bu kenardan bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 14 oldu. Geri döndüm. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ortadaki 14 ilmeğimizi örüyorum. Ve bu kenardan bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. 15 ilmek oldu. Artık 15 ilmek ile taban örülecek. Bu sıramızda kesimlerimiz başlayacak. Burada 15 ilmeğimiz vardı hanımlar. 14 ilmeği öreceğiz. Yani şu taban bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. 15. ilmekte kesimi yapacağız. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani ilk 14 ilmeğimi. Bu 15. ilmeğimi örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tekrar tabanda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani 14 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Bu 15. ilmeğimi örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte yanından da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Hanımlar, biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki şuralardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm ve geldim. 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin arka topuk bölümünü yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. 14 ilmek kaldı kesim yaptığım için. Hemen şuradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttım, geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Ardından geri döndüm. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen buradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğimi kestim. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Biz
Biz bu işleme hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şu uçlara gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü bu şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü yaptım, geldim. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Patiğimizin örgü bölümünü bu şekilde tamamlamış olduk. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Kenarda böyle tümsek yüksek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine batarak burayı düzledim. 2 de zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Hemen bu iplerimizin uçlarını gizleyelim. Diğer kenardan kalan ipucumuz vardı. Bu şekilde hepsini gizliyoruz hanımlar. Zincir tekniğiyle düğümleyerek gizliyorum. Hani ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz. Diğer ucumuzu da şöyle gizleyeceğim. Bu şekilde. Bir de kenar oyası gittik hanımlar. 2 sıra boyunca. Bunun ilk sırasında sarı ipimi kullanıyorum. Öncelikle sarı ipim ile şöyle bir ilmek oluşturacağım. Hızlıca yapılışını da anlatacağım bunun. Şöyle. Bir ilmek oluşturdum. Hanımlar, buradaki kenar ilmek yerine batarak hemen şuraya bitirdiğimiz yere ilmeğimi sabitliyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batıp ilmek çıkartıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. İpimizi tığımıza doluyoruz. Kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıp tığımızdaki 3 ilmeği topluyoruz. Çok sıkarak yapmayalım. Patik boğazı dar olur. Ayak girmez. Bu şekilde kenar oyamızın ilk sırasını yapacağız hanımlar. Patiğimizin çevresini bu şekilde ilk başladığımız yere kadar, yani şuraya kadar yapalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar yaptım, geldim. Artık bir zincir çektim ve sarı ipimi de kesiyorum. Hemen bu ipimizin ucunu da gizleyelim. Sonra ikinci sırasına geçeceğiz. Kenar oyamızın, dileyen böyle tek sıra olarak da bırakabilir. Fakat ben 2 sıra gittim. Şöyle sarı ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu gizliyorum. Şimdi diğer sıram için de turuncu ipimi kullandım. Yine aynı şekilde turuncu ipim ile bir ilmek oluşturacağım öncelikle. Şöyle. Bitirdiğimiz yerden itibaren bakın. Tığımı buraya sabitliyorum. İlmeğimi ters sık iğne yapacağız hanımlar. Bakın, bir gerideki sarı sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Ters sık iğne tekniği deniyor hanımlar. Buna geri geri gidiyoruz. Bu şekilde kenar oyamızın ikinci sırasını da yapıyoruz. Yine ilk başladığımız yere kadar, yani şuraya kadar patiğimizin çevresini dolanalım, gelelim. Kenar oyamızın ikinci sırasını da tamamladım, geldim hanımlar. Bir tane de zincir çekiyorum ve artık turuncu ipimi de kesiyorum. Bu turuncu ipimin ucunu da gizleyeceğim. Patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyeyim. Patiğimize bakalım. Bu şekilde ucumu da gizledim. Görüntü itibariyle hanımlar, patiğimiz şöyle. Bakın, haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Bu şekilde. Diğer kenarımız. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar. Örmesi zevkli, kolay, güzel bir modeldi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bakın bu şekilde. Kenarlarımız, modelimiz, tabanımız, topuğumuz, model bu şekilde. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.